Merhaba. Bugün sizlere insanlık tarihinin en büyük doğal felaketlerinden birini 22 Mayıs 1960'da Şili'de yaşanan Valdivia depremini konuşacağız. Ancak önce güncel bir olayla başlayalım. 28 Mart 2025'te Myanmar'ın Sagaing bölgesinde Mandalay yakınlarında 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı videoyu hazırladığımız tarihte 2500'den fazla insanın hayatını kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına ve hatta Bangkok gibi komşu bölgelerde bile hissedilip ciddi hasara yol açtı. Myanmar'daki bu olay doğanın ne kadar güçlü ve acımasız olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak tarihe baktığımızda bu depremin yıkıcılığı bile 1960'da Şili'de yaşanan felaketin yanında sönük kalıyor. Bu videoda tarihin en büyük depremini tüm yönleriyle ele alacağız. Nasıl meydana geldi, ne tür yıkımlara yol açtı, küresel etkileri neler oldu ve insanlığa hangi dersleri bıraktı? Şimdi zamanı geriye saralım ve bu olağanüstü olayı adım adım inceleyelim. Valdivia depremini anlamak için öncelikle Şili'nin jeolojik ve tarihsel bağlamına bakmamız gerekiyor. Şili, Güney Amerika'nın batı kıyısında Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen aktif tektonik bölgenin tam ortasında yer alır. Ülke, Nazca levhası ile Güney Amerika levhasının çarpıştığı bir sınırda bulunur. Bu levhalar arasındaki sürtünme milyonlarca yıldır depremler ve volkanik aktivitelerle Şili'nin coğrafyasını şekillendirmiştir. Ant Dağları'nın yükselişi bu jeolojik hareketlerin bir sonucudur ve Şili bu hareketliliğin bedelini ne yazık ki sık sık depremlerle ödemiştir. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Şili bir tarım ve madencilik ülkesiydi. 1960'ta Jorge Alessandri'nin başkanlığında ülke ekonomik kalkınma hamleleri yapıyordu. Ancak halk depremlere yabancı değildi. 1939'da Şilan'da yaşanan 7.8 büyüklüğündeki deprem 28 bin kişinin ölümüne yol açmış ve ulusal bir travma yaratmıştı. Bu nedenle Şili halkı sismik risklere karşı belirli bir bilinç geliştirmişti. Yine de 1960'ta yaşanacaklar kimsenin hayal bile edemeyeceği bir ölçekteydi. Depremden bir gün önce 21 Mayıs'ta Concepción'da 8.1 büyüklüğünde bir öncü sarsıntı meydana geldi. Bu olay binalarda çatlaklara ve paniğe yol açmıştı. Ancak asıl felaketin yalnızca bir habercisiydi. 22 Mayıs 1960 Pazar günü saat 15.11'de Şili'nin güneyinde Valdivia yakınlarında tarihin en büyük depremi başladı. Richter ölçeğine göre 9.5 olarak kaydedilen bu sarsıntı bazı bilim insanlarına göre 9.4 ya da 9.6 olsa da resmi kayıtlara göre 9.5'tir ve bu insanlık tarihindeki en yüksek deprem büyüklüğüdür. Deprem Nazca levhasının Güney Amerika levhasının altına doğru kaymasıyla tetiklendi. Bu hareket yaklaşık 900 ila 1000 kilometre uzunluğundaki bir fay hattını kırdı ve sarsıntı tam 10 dakika sürdü. Bu süre günümüzdeki depremlerle kıyaslandığında inanılmaz derecede uzun. Çoğu deprem saniyeler ya da en fazla 1 dakika sürerken Valdivia'da yer 10 dakika boyunca durmaksızın sallandı. Deprem odağı Lumaco yakınlarında, merkezi ise Valdivia'nın 160 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'nda yer alıyordu. Bu sarsıntı yeryüzünde 100 kilometre derinlikte başlayan bir enerji boşalımıydı ve açığa çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasının milyonlarca katına eşdeğerdi. Bu enerji boşalımıyla yer kabuğunda dramatik değişiklikler meydana geldi. Kıyı şeridi bazı yerlerde 60 metre batıya kaydı.
Okyanus tabanı ise 5 ila 10 metre arasında yükseldi. Bu ani yükselme depremin ikinci büyük felaketi olan tsunami'yi tetikledi. Bilim insanları depremin dünyanın ekseninde yaklaşık 8 santimetrelik bir kaymaya ve gün uzunluğunda 1,26 mikrosaniyelik bir kısalmaya neden olduğunu hesapladılar. Bu doğanın gücünün yalnızca yerel değil, gezegensel ölçekte bir etkisinin olduğunun kanıtıydı. Deprem Şili'nin güneyinde geniş bir bölgeyi yerle bir etti. Valdivia, Puerto Montt, Osorno ve Concepción gibi şehirlerde binalar çöktü, yollar yarıldı, köprüler yıkıldı, toprak kaymaları nehirlerin yönünü değiştirdi ve bazı kasabalar tamamen haritadan silindi. Elektrik ve iletişim hatlarının kopması kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Ancak asıl yıkım depremden 15 dakika sonra başlayan tsunami ile geldi. Okyanus tabanındaki ani yükselme 25 metreye varan dev dalgalar yarattı. Kıyı şeridindeki yerleşimler sular altında kaldı. Balıkçı köyleri, tarım arazileri ve limanlar bir anda yok oldu. Tsunami Şili ile sınırlı kalmadı. Pasifik Okyanusu'nu aşarak binlerce kilometre öteye yayıldı. Hawaii'de depremden 15 saat sonra Hilo kasabasında 10 metrelik dalgalar 61 kişinin ölümüne ve yüzlerce evin yıkılmasına neden oldu. Japonya'da tsunami 22 saat sonra kıyıya vurdu. 138 kişi hayatını kaybetti. 3000'den fazla ev hasar gördü. Filipinler'de 32 kişi öldü. Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise maddi hasarlar rapor edildi. Hatta Atlantik ve Hint okyanuslarında bile büyük dalgalar gözlemlendi. Bu tarihin ilk küresel çapta belgelenmiş tsunamisiydi. Şili'deki kayıplar konusunda kesin rakamlar hala tartışmalı. Resmi kayıtlar 1655 ölüm, 3000 yaralı ve 2 milyon evsizden bahsediyor. Ancak bazı tarihçiler izole bölgelerdeki kayıplar hesaba katılmadığından bu sayının 6000'e yaklaşabileceğini öne sürüyor. Ekonomik zarar o zamanın parasıyla 550 milyon dolara aştı. Bu Şili'nin gayri safi milli hasılasının yaklaşık %20'sine denk geliyordu. Deprem ve tsunami yetmezmiş gibi felaketin etkileri burada bitmedi. 24 Mayıs'ta depremden 2 gün sonra Cordon-Koy yanardağı da 40 yıl aradan sonra patladı. Bu volkan depremin merkezine 200 kilometre mesafede bulunuyordu ve bazı jeologlar depremin yer kabuğundaki bu hareketliliğin patlamayı tetiklediği konusunda hemfikirler. Küller ve lavlar çevredeki tarım arazilerini kapladı, nehirleri tıkadı ve bölgedeki toparlanma sürecini daha da zorlaştırdı. Şili hükümeti bu çok katmanlı felakete hızla tepki vermeye çalıştı. Başkan Jorge Alessandri ulusal acil durum ilan etti ve Ekonomi ve Yeniden Yapılanma Bakanlığı'nı kurarak uluslararası yardım çağrısında bulundu. ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkeler maddi ve teknik destek sağladılar. Özellikle süt endüstrisi devlet teşvikleriyle yeniden canlandırıldı. Almanya'dan ithal edilen ekipmanlar bu sektörün toparlanmasında kilit rol oynadı. Yeniden inşa süreci yıllar aldı ancak Şili halkının dayanıklılığı bu felaketin üstesinden gelmelerinde belirleyici oldu. Valdivia depremi bilim dünyasında bir dönüm noktasıydı. Depremin yaydığı sismik dalgalar dünyanın iç yapısını anlamak için bir laboratuvar gibi kullanıldı. Katmanların yoğunluğu ve hareketleri üzerine yapılan analizler modern sismolojinin temellerini güçlendirdi. Ayrıca tsunami'nin küresel yayılımı erken uyarı sistemlerinin gerekliliğini ortaya koydu. 1965'te kurulan Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi bu felaketin bir mirasıdır ve bugün milyonlarca hayatı kurtarmakta. Şili bu olaydan aldığı derslerle yapı standartlarını yükseltti, betonarme binalar ve depreme dayanıklı tasarımlar ülkenin sonraki yıllarda benzer felaketlere daha hazırlıklı olmasını sağladı.
Valdivia depremi sadece bir yıkım hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın doğayla mücadelesinde bir öğrenme sürecini başlattı. 1960'ta Şili'de yaşanan Valdivia depremi 9.5'lik büyüklüğüyle insanlık tarihinin en güçlü sismik olayı olarak hafızalara kazındı. Bu felaket doğanın yıkıcı gücünü ve insanlığın buna karşı koyarken gösterdiği direnci açıkça gözler önüne seriyor. Ancak bu olay sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil, bize geleceğe dair de önemli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'de, özellikle İstanbul'da bilim insanları yıllardır büyük bir deprem beklendiğini vurguluyor. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan bu mega kent, Valdivia gibi bir felakete ne kadar hazır? Kentsel dönüşüm projeleri bu soruya yanıt ararken kritik bir rol oynuyor. Şili'nin 1960'tan sonra yapı standartlarını yükseltmesi gibi İstanbul'da da dayanıklı binalar ve bilinçli bir toplum oluşturmak olası bir felaketin etkilerini azaltabilir. Tarihten ders almak, geleceği kurtarmanın ilk adımıdır. Geçmişe yaptığımız bu kısa yolculuğu bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmaya devam edin. Fikirleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ayarlarını açarak yeni içeriklerimizden haberdar olmayı unutmayın. Yorumlarınızla bize ulaşabilir, bu önemli konuları birlikte tartışabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.